Hiç merak ettiniz mi? Pilli çalışan bir saati neden doğrudan prize takamıyoruz? Ya da telefonumuzu şarj eden o küçük adaptör aslında ne işe yarıyor? Cevap, elektriğin iki farklı yüzünde gizli. Biri prizde, diğeri pilde. Gelin bu farkı ve arkasındaki ilginç hikayeyi basitçe anlayalım. Pillerdeki elektriğe doğru akım yani DC denir. Adı üstünde bu akım dümdüz ve tek bir yönde akar. Tıpkı sakin bir nehir gibi. Gücü sabittir ve hep aynı hedefe doğru ilerler. Telefonunuz, laptopunuz, kumandanız gibi pille veya USB ile çalışan bütün hassas cihazlar işte bu sakin ve düzenli akımla çalışır. Prizlerimizdeki elektrik ise alternatif akımdır, yani AC. Bu akım oldukça hareketlidir, sürekli yön değiştirir. Tıpkı gelgit yapan bir deniz gibi, saniyenin içinde defalarca ileri ve geri gider. Peki bu karmaşa neden? Çünkü elektriği uzak mesafelere en verimli şekilde taşımanın yolu budur. Elektrik santrallerinde üretilen enerji, yüzlerce kilometrelik yolu bu git-gel hareketi sayesinde çok az kayıpla aşarak evlerimize ulaşır. Peki neden iki farklı tür var? Bu bizi tarihin en büyük bilimsel rekabetlerinden birine götürüyor. Akım savaşları. Bir tarafta ampulün mucidi olarak bildiğimiz Thomas Edison vardı. Edison, her şeyin doğru akım yani DC ile çalışması gerektiğini savunuyordu. Ancak DC'nin büyük bir sorunu vardı. Enerjiyi uzağa taşıyamıyordu. Edison'un sistemine göre her mahalleye ayrı bir elektrik santrali kurmak gerekiyordu. Diğer tarafta ise dahi mühendis Nikola Tesla vardı. Tesla, alternatif akımın gücünü fark etti. AC'nin voltajı yani elektrik gücü, transformatör denilen basit bir aletle kolayca yükseltilip alçaltılabiliyordu. Bu sayede elektrik santralden çok yüksek güçte yola çıkıp uzak mesafeleri aştıktan sonra evimizin önünde tekrar güvenli bir seviyeye düşürülebiliyordu. Bu çok daha ucuz ve verimli bir yöntemdi. Edison kendi sisteminin kaybetmesini istemediği için AC'ye karşı büyük bir karalama kampanyası başlattı. AC'nin ne kadar tehlikeli olduğunu kanıtlamak için halkın önünde hayvanları bu akımla öldürdü. Ancak sonunda fizik ve verimlilik galip geldi. Bugün tüm dünyadaki şehirler Tesla'nın AC sistemi sayesinde aydınlanıyor. Günümüzde ise bu iki akım türü birbiriyle savaşmak yerine mükemmel bir uyum içinde çalışıyor. Alternatif akım yani AC, elektriği evimize kadar getiren bir otoyol gibidir. Doğru akım yani DC ise cihazlarımızın hassas devrelerinde dolaşan şehir içi yolu gibidir. Peki telefonumuzu şarja taktığımızdaki o küçük adaptör ne yapıyor? İşte o adaptör, prizden gelen hareketli ve yüksek güçlü alternatif akımı, telefonumuzun bataryasının ihtiyaç duyduğu sakin ve düşük güçlü doğru akım, yani DC'ye çeviren bir tercümandır. Kısacası bu iki elektrik türünü şöyle özetleyebiliriz. Pildeki elektrik, yani doğru akım, tek yönde sakin bir nehir gibi akar. Kaynağı piller ve akülerdir. Hassas elektronik cihazlar için kullanılır. Tarihteki temsilcisi Thomas Edison'dur. Prizdeki elektrik yani alternatif akım sürekli yön değiştiren gelgitli bir deniz gibidir. Kaynağı elektrik santralleridir. Uzun mesafelere enerji taşımak için kullanılır. Tarihteki temsilcisi Nikola Tesla'dır. Yani biri enerjiyi uzağa taşımak, diğeri ise cihazlarımızı güvenle çalıştırmak için var. Ve Edison'la Tesla'nın savaşı sonunda hepimizin kazandığı bir barışla sonuçlandı.